Evet, bugün Q veri yapısının bir uygulamasından bahsedeceğiz. Dart oyunu uygulaması. Dart oyunu uygulamasında aslında bir oyundan daha çok bir puzzle, bir bulmacadan bahsediyoruz. E, Q veri yapısını kullanarak aslında bu puzzle'ı çözmeye çalışacağız. Bilgisayara çözdürmeye çalışacağız. Ana fikir aslında bu olacak. Burada temel olarak Breadth First Search dediğimiz bir arama yöntemini, bir arama algoritmasını kullanıyor olacağız. Ve bu arama algoritmasıyla birlikte aslında bir bulmaca çözüyor olacağız. Buradaki yöntem aslında genel bir yöntem. Dolayısıyla başka bir takım bulmaca çözmelerde de kullanılabilir. Ee, Dolayısıyla ondan da biraz bahsediyor olacağız. Şimdi oyunun amacı önce oyunu problemi tanımlayarak başlayalım. Oyunun amacı elimizde bir dart board'u var. Burada gördüğümüz gibi. Burada varsayım tabii 5 veya daha fazla da olabilir. Yuvarlak var. Bu yuvarlakların içini vurduğunuz zaman o kadarlık puan alıyorsunuz. İşte örneğin en içi vurduğunuz zaman 11 puan, onun dışı 21 puan, onun dışı 27 puan. Tabii normal dart oyununda normalde içerisi daha yüksek puan olur ama bizim problemimiz açısından puanların çok önemi yok. Önemli olan belli bir miktar puan olması belli yerlerde. Bizim amacımız ise burada istediğimiz kadar dart atabiliyoruz. Bu attığımız dartlarla 100 puanı elde edebilmek. Tam olarak 100 puan elde etmeye çalışıyoruz. 100'ün üzeri veya 100'ün aşağısı kabul edilebilir değil. Şimdi burada tabii ne yapabilirsiniz? İşte örneğin mesela 9 tane 11'e atarsanız 99 olur. O zaman 100'ü elde etmeniz imkansız olur. Dolayısıyla bulmaca olmasının sebebi bu. Nasıl atacağız ki bir şekilde dartta 100'ü yakalayabilelim? Örneğin burada şekilde verilmiş 2 tane 11'i, 2 tane 21'i, bir tane 36'yı vurursak o zaman 100 elde ediyoruz. 2 tane 21 42, 2 tane 11 22, 64 oluyor, 36 daha 100 oluyor. Dolayısıyla bulmacanın amacı böyle bir dart board'u, dart verildiği zaman dart hedef tahtası bunda belli bir sayı aslında burada 100 olarak örnek verilmiş ama o da değişebilir tabii ki. 100 sayısını elde edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Bunu belirlemek. Edebiliyorsak da nasıl belirlediğimizi söyleyebilmek. Amaç bu. Bu bir bulmaca tabii. Dolayısıyla siz bu sayıları değiştirerek hem bu dart tahtasındaki sayıları değiştirerek hem de hedef sayısını değiştirerek bulmacayı değişik hale ne yapabilirsiniz? Getirebilirsiniz. Şimdi burada problemi gelelim çözümüne. Şimdi bu problem aslında birçok probleme benziyor. Hangi açıdan benziyor? Bu tarz problemler aslında bir arama problemleridir. Yani bu belirli bir hedefe atak eden arama problemleridir. Çözüm aramaya çalışılır bu problemlerde. Bu arama problemlerinde de genelde taktik aslında belirli bir durum uzayında arama gerçekleştirmektir. Durum uzayından kastettiğimiz aslında her dart atılmış olan e, board tahtası veya burada o problem oluyor ama şöyle düşünebilirsiniz. Bir problem var elinizde ve bu problemin herhangi bir alt çözümü, bu çözüm full çözüm olmak zorunda değil ama parçalı bir çözümü de olabilir. Bir duruma karşılık gelir. Genel olarak da durumlar arasındaki geçişlerde bir takım işlemciler, operatörler yardımıyla gerçekleştirilir. Örneğin dart oyununda herhangi bir miktar dart atılmış, hiç de atılmamış olabilir. Durumla gösterilir. Dolayısıyla mesela diyelim siz kalktınız, bir 33'e attınız, bir 21'e attınız, bir 11'e attınız. Bu bir durumdur. Dolayısıyla bu durumun toplamı nedir? 65'tir. Bazı durumlar istediğimiz durumlardır. Mesela 100'ü olması atılan dartlarla. Bazı durumlar problemin dışına çıkmış durumlardır. Mesela 100'ün üzerinde olan durumlar. Bazı durumlarda daha henüz bitmemiş çözümler diye düşünebilirsiniz. Yani 100'ün altındaki durumlar. Buradaki amaç aslında durumlar uzayında gezmektir. Her aslında tahtanın üzerine bir dart atıldığı zaman o aslında yeni bir dart board'una, dart tahtasına neden olur. Yani aslında durum uzayında bir yerden bir yere geçişe karşılık gelir. Örneğin sıfır durumuyla başladığımızı düşünelim. Yani dart tahtasının hiç üzerinde hiçbir
dart olmadığını düşünelim. Şimdi buraya bir 33 atıldığı zaman, örneğin 33 vurulduğu zaman 33 puanlı olan duruma bir zıplama gerçekleştirmiş olur. Buna karşılık 0 iken 36 atılırsa 36 toplamı 36 olan duruma ne olmuş olur? Transfer edilmiş olur. Dolayısıyla aslında dart atılarak bir durumdan başka bir duruma geçiş yapabiliyoruz. Şimdi buradaki hedefimiz ne aslında? Buradaki hedefimiz 0 durumundan 100 durumuna gidecek transferleri belirleyebilmek. Yani aslında durum uzayında ki doğru yolu belirleyebilmek diyebiliriz. Şimdi bunu böyle ifade edildiği zaman aslında temel olarak bu durum uzayındaki gezinti problemi aslında bir arama problemine dönüşüyor. Dolayısıyla sıfırla başlayan ve durum uzayında hareket eden, gezen ve bunları da arama yapma diyoruz. Arama yapılan bir işleme karşılık geliyor. Durum uzayında arama için değişik teknikler var. Yapay zekada da daha akıllı arama teknikleri de var, A-Star gibi. Ama en basit arama tekniklerinden iki tanesi aslında Breadth First Search ve Depth First Search. Yani derin aramayla geniş arama diyebileceğimiz arama teknikleri. Şimdi önce geniş arama. Biz bu kısımda geniş aramadan bahsedeceğiz. İleride çizgilere geldiğimiz zaman 9. bölümde derin arama yönteminden de bahsediyor olacağız. Şimdi geniş arama yönteminde nedir? Çünkü geniş arama yönteminin üzerinde durmamızın sebebi aslında geniş arama yönteminin uygulanmasında Q veri yapısının kullanılıyor olması. Dolayısıyla o yüzden aslında geniş arama yöntemini burada örnek olarak veriyoruz. Yoksa diğer derin arama yöntemi de var ama orada Q kullanılmıyor. Okey. Şimdi gelelim bu durum uzayına. Mesela burada sıfırla başladığını görüyoruz. Bu aslında bu probleme ait olan bir örnek. Her dart atışında bu durum uzayında bir durumdan diğer duruma geçiş yapıyoruz demiştik. İşte sıfırdan kaç tane dart atış yapabiliriz? 5 tane. 11'i vurabiliriz. İşte 21'i vurabiliriz, 27'i vurabiliriz, 33'ü vurabiliriz, 36'yı vurabiliriz. Dolayısıyla bunların her birisi aslında durum uzayında bir harekete karşılık geliyor. İşte sıfırdan 11 atarak 11'e, sıfırdan 21 atarak 21'e diye gidiyoruz. Sonra 11'den de gene bir daha 11 atarak, 21 atarak, 27 atarak diğer durumlara ilerliyoruz. Şimdi burada tabii amacımız aslında bu durumlar üzerinde gezmek ve bir şekilde bu ağaç tabii aşağı doğru açılacak. Yani burada düğümler diyoruz biz bu ortadaki yuvarlaklara aşağı doğru açılacak ve sonra en sonunda bir yerlerde 100 numaralı düğümü bulacağız veya bulamayacağız. Hepsi aslında 100'ü geçecek. Ana fikir bu aslında. Şimdi peki bu düğümleri veya durumları diyebiliriz burada. Durumlar üzerinde nasıl gezeceğiz? Yani bu yapıyı oluşturacak mıyız? Yoksa bu yapıyı oluşturmadan, tamamını hafızada tutmadan ki tahmin edebilirsiniz ki bu çok yüksek bir hafıza gerektirir. Hafızada tutmadan bunu gezmemiz mümkün mü? Evet. Burada Breadth First Search tekniğiyle yani her seferinde bir dalgayı, bir alanı gezerek bu durum uzayında ilerlememiz mümkün. Nasıl yapıyoruz? Burada aslında temel olarak yaptığımız şey bir Q kullanmak. Bu Q'nun yaptığı şey aslında her seferinde belli bir durumu Q'nun içine koymak. Sonra Q'nun içinden doğal olarak en baştaki elemanı çekmek ve bu durumdan gidilebilecek durumları tekrar Q'ya eklemek. Burada önemli olan nokta şu oluyor. Mesela örnek veriyorum. Sıfırı Q'nun içine attık. Sıfırı Q'nun içine attığımız zaman Q'dan sıfırı çektiğimizde Q'nun içine kimleri atıyoruz? 11, 21, 27, 33 ve 36 atıyoruz. Neden? Çünkü sıfırdan erişebileceğimiz durumlar bunlar. Sonra bir sonraki iterasyonda 11'i Q'dan çekiyoruz. Neden 11'i çekiyoruz? Çünkü 11 ilk önce Q'ya atmıştık. Q'nun özelliği neydi? First in first out. Yani ilk giren ilk çıkardı. Dolayısıyla 11'i çektik. 11'i çektikten sonra 11'den gidebilecek miyiz olan 22, 32, 38, 44, 47'yi Q'nun içine ekliyoruz. Nereye ekliyoruz? En sona ekliyoruz. Bu şekilde aslında neyi fark ediyoruz? Sıfırın arkasından bunlar gelecek. Bunların arkasından ise sırasıyla bu her bir elemanı işlediğimiz için bu sayılar ard arda ekleniyor olacak. Bunun sayesinde aslında önce birinci seviye, sonra ikinci seviye, sonra üçüncü seviye ve de bu şekilde ilerleyerek
seviye seviye, yani breadth first search'teki o geniş derin geniş olarak arıyor olacağız. Dalga dalga da diyebiliriz. İşte birinci dalga, ikinci dalga gibi düşünebiliriz. Şimdi bunu yapabilmek için bu durumları bir kere tanımlıyor olmamız lazım. Yani bu durum dediğimiz şeyi Q'ya atabiliyor olmamız lazım. İşte bu durumu aynı bir data field'ı gibi, daha önceki polinom örneğinde de gördüğümüz gibi bir class'la tanımlayacağız. Ne olacak bu durumun içinde tutmamız gereken bilgiler? Birincisi tabii ki toplam dart sayısı. Bu toplam dart sayısı derken dartların toplamı. Bu sayı önemli çünkü 100 olduğu zaman problem bitecek. 100'ün üzerine çıktığı zaman da daha gitmemizin bir esprisi kalmayacak. O yüzden totali tutmamız gerekiyor. Onun dışında da atılmış dartlar. Bunları da hafızada tutmak gerekiyor. Çünkü bizden sadece bir çözüm olup olmadığını sormuyorlar bize. Bu hangi dartlar atılarak bir çözüm elde edildiğini soruyorlar. Dolayısıyla bunun da gene hafızada tutulması gerekiyor. Yani her durum aslında toplamı tutacak. Bir de o toplamı elde etmek için gereken dartları, atılmış dartları tutuyor olacak. Atılmış dartları tutmak için bir array veya ona benzer bir şey tutabilirdik ama basit olması açısından string, onları concatenate ederek tutuyor olacağız. Şimdi gelelim problemin çözümüne. Şimdi problemin çözümünde bir Q kullanıyoruz. Ne dedik? Bu Q ile her seferinde Q'dan bir eleman çekiyoruz. Sonra bu elemandan gidebileceğimiz durumları Q'nun içine ekliyoruz. Şimdi ona bakalım. Tabii ilk başta ne yapmamız gerekiyor? İlk durumu, initial durumu Q'ya eklememiz gerekiyor. Nedir o? 0. Ve içinde daha henüz hiç dart atılmamış. Dolayısıyla boş bir state'ten bahsediyoruz. Sonra Q'yu yaratıyoruz ve Q'ya bu ilk durumu ekliyoruz. Sonra Q, şimdi iki türlü bu arama işlemi son bulabilir. Birincisi, çözüm yoktur. Çözümün olmamasını şöyle anlarız. Bütün ağacı gezeriz. Breadth first search tekniğiyle. Bu ve ağacı gezerken bütün nodlar gezilir. 100'ün üzerine çıkanlar zaten gezilmez. Tamamı bittiğinde, yani ağacın bütün düğümlerini gezdiğimiz zaman 100 bulamadıysak biter. Bunu nasıl olabilecek ancak? Q boşaldığı zaman. Q'ya peki ne zaman eleman eklemiyoruz? Çocuklar 100'ün üzerine çıktığında. Çünkü onlardan yeni bir eleman yapmamızın anlamı yok. Dolayısıyla Q boşaldığı zaman çıkabiliriz. Veya diğer durumsa toplam 100'e eşit olduğu zaman. Dolayısıyla buradan da çıkabiliriz döngüden veya Q'nun boş olduğu durumda da çıkabiliriz. Okey, bunları gösterdikten sonra standart operasyon nedir? Q'nun ilk elemanını çekiyoruz. DQ ile burada onu görüyoruz. Sonra bunun kontrol ediyoruz, 100 mü değil mi diye, onu zaten söylemiştik. Sonra da bu düğümden, bu noddan gidebileceklerimize bakıyoruz. Nasıl bakıyoruz? Olası tüm durumlara bakıyoruz. Board.length'le tüm olası atışlara bakıyoruz. Bu atışların her biri ile şu anki toplamın toplamı 100'den küçük ya da eşitse o zaman yeni bir durum yaratıyoruz. Bakın burada yeni bir node yaratılıyor. Yeni bir state'le. Sonra da bunu Q'ya ekliyoruz. Dolayısıyla ne oluyor burada? İşte önce sıfırdan 11 yaratılıyor, ekleniyor. 21 yaratılıyor, ekleniyor. 27 yaratılıyor, ekleniyor gibi düşünebilirsiniz. Bu dıştaki for loop'ta toplam kaç tane board'da yuvarlak varsa onlara karşılık geliyor. Okey, bunun sonucunda ya cevap null dönüyor. Dolayısıyla böyle bir string yok, yani cevap yok. Ya da dart, atılmış dartları string olarak ne yapıyoruz? Döndürüyoruz. Evet, bugünlük bu kadar uygulama üzerinden bu şekilde sonlandırmış oluyoruz. Burada tabii dikkat edersek bu bulmaca çözüm yöntemi başka bulmacalar içinde ne yapılabilir? Kullanılabilir. O bulmacaların durumları neyse o durumlar tanımlanabilir, state'in içine konabilir. Onun dışında da durumlar arasındaki geçişler ne yapılabilir? Tanımlanır ve onlar üzerinden bir durumdan diğer duruma geçiş tanımlandıktan sonra aslında burada verdiğimiz kodun neredeyse tamamen aynısı gerçekleştirerek çözüm bulunabilir. Bu çözümde ufak tefek hızlandırılabilecek şeyler var. Bunları daha sonra diğer veri yapıları geldiği zaman göreceğiz. Örneğin bir tane aklımıza gelen şey, aynı sayıya tekrar gelirsek ne yapıyor sistem? Ne yazık ki aynı sayıya tekrar geldiğinde tekrar onu çözmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu aslında çok mantıklı, efficient değil. Aslında daha önce bunu eklediysek onu ne yapmamamız lazım?
eklememiz lazım. Mesela bunu çözebilmek için bir hash tablosu göreceğiz ileride, kullanabiliriz. Onun dışında aslında büyük sayılardan belki önce başlamak lazım cevabı yakalamak için. Yani küçük sayılar yerine sürekli olarak en büyüğünü açarak hızla 100'e gitmek için yapılabilir. Burada da aslında en büyük sayıları seçmek. Yani Q'nun içinde ben her zaman en önce geleni değil de Q'nun içinde bir öncelik yaratayım. Bu önceliğe göre de en büyük olanı önce seçeyim dersem, işte bunlara da öncelikli Q'lar diyoruz. Priority Q. Onu da o bölüme geldiğimiz zaman detaylıca göreceğiz ve bu örneği de orada bir daha anlatıyor olacağız.